Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, göğe uzanan kuleleri ve gümüş kaplı surlarıyla göz kamaştıran uzak bir krallık varmış. Bu krallıkta teni kışın ilk karı gibi bembeyaz, dudakları nar tanesi gibi kıpkırmızı, kalbi ise pamuk gibi yumuşacık olan Pamuk Prenses yaşarmış. Pamuk Prenses o kadar iyi niyetliymiş ki sarayın bahçesinde en solgun çiçekleri bile sevgiyle açtırır, saray koridorlarında adeta bir neşe kaynağı gibi süzülürmüş. Kızın babası kral, ülkenin sınırlarını korumak için uzun bir seyahate çıkınca sarayın idaresi kibirli ve soğuk yüzlü üvey anneye kalmış. Bu üvey anne kendi güzelliğine o kadar hayranmış ki sarayın en gizli, tozlu ve kasvetli odasında sakladığı konuşan tılsımlı bir duvar aynası varmış. Her sabah bu aynanın karşısına geçer, gümüş tarağını simsiyah saçlarına sürer ve kibirle sorarmış. Ayna ayna, söyle bana, dünyada benden daha güzel, benden daha asil bir kraliçe var mı? Tılsımlı ayna, kraliçem, senin zarafetin eşsiz, tacın göz alıcı. Lakin sarayın bahçesinde şarkı söyleyen Pamuk Prenses büyüdü. Onun kalbinin temizliği yüzüne nur gibi vurmuş. Artık bu krallığın en sevileni ve en güzeli odur, demiş. Bunu duyan kraliçenin kibri dağları aşmış. Yüzü öfkeden mosmor kesilmiş. Kıskançlıktan gözleri parlamış. Elleri titremiş. Hemen sarayın eski avcısını huzuruna çağırmış. Kraliçe, avcı Pamuk Prenses'i al ve ormanın en karanlık, en tekinsiz yerine götür. Onu bir daha buralarda görmek istemiyorum, demiş. Avcı, kraliçeden korktuğu için Pamuk Prenses'i yanına alıp güneş ışığının süzülemediği sık ve devasa ağaçların bulunduğu ormana doğru yola çıkmış. Ormanın derinliklerine, baykuşların öttüğü, kurtların uluduğu o korkunç yere geldiklerinde avcı hançerini çıkarmış. Ama Pamuk Prenses'in o masum, o tatlı yüzünü, titreyen ellerini görünce yüreği parçalanmış ve ona kıyamamış. Avcı gözleri dolmuş, sesi titremiş. Kaç güzel kızım buralardan, çok uzaklara kaç. Kraliçe sana zarar vermek istiyor. Ben ona senin saraydan kaçıp nehirde kaybolduğunu söyleyeceğim, demiş. Pamuk Prenses avcıya teşekkür etmiş ve korkuyla ormanın derinliklerine doğru ayağının altındaki kuru yaprakları hışırdatarak koşmaya başlamış. Hava kararmış. Ay dede yüzünü göstermiş. Pamuk Prenses çok yorulmuş ve üşümüş. Sanki ormanın her köşesinden ona bakan gözler varmış gibi hissetmiş. Tam ümidini kesecekken ağaçların arasında minik, bacasından dumanlar tüten sevimli bir kulübe görmüş. Kapıyı çalmış ama açan olmamış. Kapı hafifçe itilince açılmış. Pamuk Prenses içeri girmiş. İçeride yan yana dizilmiş 7 küçük sandalye, 7 küçük tabak ve 7 küçük yatak varmış. Ancak ev biraz dağınık ve tozu dumana katılmış haldeymiş. Yerlerde madenci kıyafetleri, masada yıkanmamış tabaklar varmış. Pamuk Prenses evi süpürmüş, camları silmiş, ocaktaki tencerede sıcak bir çorba kaynatmış. Sonra da yorgunluktan yatakların üzerine uzanıp gözlerini yummuş ve uyuyakalmış. Gece yarısı olunca evin asıl sahipleri olan 7 dağ kardeş işten dönmüş. Bunlar gündüzleri dağlarda şifalı taşlar ve madenler arayan, birbirinden farklı huylara sahip 7 sevimli dostmuş. İsimleri de huylarına göre konulmuş. Mışıl sürekli esneyip gözlerini ovuşturuyormuş. Kızgın o en ufak şeyde homurdanıp kaşlarını çatıyormuş. Akılcan sakin sakin düşünüp her şeyi analiz ediyormuş.
Gülüm durduk yere kahkaha atıp ıslık çalıyormuş. Utangaç birisi bakınca hemen kızarıp saklanıyormuş. Pırtık sürekli burnunu çekip aniden hapşırıyormuş. Ve Minnoş en küçüğü, en meraklısı ve en hareketlisiymiş. Eve girdiklerinde bir tuhaflık sezmişler. Kızgın o kapının eşiğinde durup homurdanmış. Benim sandalyemle kim oynamış? Hem de izinsiz. Bu hiç hoşuma gitmedi demiş. Mışıl esneyerek etrafa bakınmış. Ya biri gelip temizlik yaptıysa uyuyacak yer bulur muyuz bari? Akılcan gözlerini kısıp etrafı incelemiş. Durun bakalım, bu bir dağınıklık değil, aksine düzen. Masadaki tabaklar yıkanmış, yerler süpürülmüş. Bu işi yapan biri var ama kötü niyetli değil demiş. Minnoş heyecanla zıplayarak o zaman gizemli bir misafirimiz var hadi bulalım diye bağırmış. Yatak odasına doğru usulca ilerlemişler. Kapıyı araladıklarında Pamuk Prenses'i görmüşler. Pamuk Prenses derin bir uykuya dalmış. Yüzünde huzurlu bir ifade varmış. Gülüm fısıldamış. "Aa ne kadar tatlı. Resmen uyurken bile gülümsüyor" demiş. Tam o sırada Pamuk Prenses uyanmış. Bir an korkuyla doğrulmuş. Ama karşısında 7 küçük sevimli yüz görünce şaşkınlıkla sakinleşmiş. Pamuk Prenses biraz çekinerek ben size zarar vermek istemedim. Sadece çok yorulmuştum demiş. Utangaç başını önererek biz de pek korkunç sayılmayız aslında demiş. Akılcan nazikçe öne çıkmış. Pamuk Prenses başından geçenleri bir bir anlatmış. Kraliçenin kıskançlığını, ormana kaçışını kardeşler dikkatle dinlemiş. Minnoş gözlerini parlatarak "O zaman artık yalnız değilsin, biz senin aileniz" demiş. Kızgın o homurdanarak yani kalabilir tabii ama düzeni bozmazsa demiş. Gülüm gülerek bozmak mı? Kız gelmiş evi saraya çevirmiş. Akılcan kalabilirsin Pamuk Prenses ama dikkatli olmalısın. Gündüzleri biz yokken kimseye kapıyı açmamalısın demiş. Pırtık tam konuşacakken hapşu evet yani kimseye açma demiş. Pamuk Prenses gözleri dolarak gülümsemiş. Size söz veriyorum ve teşekkür ederim demiş. O günden sonra kulübe sadece bir ev değil, kahkahaların eksik olmadığı sıcak bir yuva olmuş. Sabahları kardeşler işe giderken Minnoş kapıda el sallarmış. Gülüm şarkı söylermiş. Mışıl yarı uykulu yürürmüş. Pamuk Prenses de evi neşeyle doldurur, ormandaki hayvanlarla dost olurmuş. Sarayda ise kraliçe zafer sarhoşluğuyla yine aynanın karşısına geçmiş. Gözlerinde kibir, dudaklarında sinsi bir gülümseme varmış. Kraliçe, "Söyle ayna, şimdi en güzel kim?" diye sormuş. Tılsımlı ayna, "Kraliçem, sen sarayında parıldarsın. Lakin Pamuk Prenses dağların ardında 7 kardeşin kulübesinde yaşar. Onun kalbinin ışığı hala senden daha parlaktır" demiş. Kraliçe öfkeyle aynaya vurmuş. Demek hala yaşıyor. Hemen bir plan yapmış. Yaşlı bir kadın kılığına girmiş. Eline büyülü bir elma almış. Elmanın kırmızı kısmı derin bir uyku büyüsüyle lanetlenmiş. Sabah olunca kardeşler işe gitmiş. O sırada Pamuk Prenses evde temizlik yapıyormuş. Kapı çalınmış. Kraliçe yaşlı sesiyle "Güzel kızım, çok yoruldum. Bana biraz su verir misin?" Pamuk Prenses tereddüt etmiş ama merhameti ağır basmış. Pencereden su uzatmış. Kraliçe su içtikten sonra elmayı çıkarmış. "Bu da sana teşekkür hediyesi." Pamuk Prenses başını sallamış. "Yabancılardan bir şey almamam gerekiyor." Kraliçe sinsice gülmüş. "Bak ben yiyorum, korkulacak bir şey yok." Elmanın beyaz kısmını ısırmış. Pamuk Prenses biraz daha yaklaşmış. Elmanın kırmızı kısmından bir ısırık almış. Ve bir anda gözleri dalmış, nefesi yavaşlamış, elma elinden düşmüş. Pamuk Prenses yavaşça yere süzülmüş. Kraliçe karanlıkta bir kahkaha atmış ve sonra uzaklaşmış.
Akşam olduğunda kardeşler eve dönmüş. Minnoş kapıdan koşarak girmiş. Pamuk Prenses! Ama ses yokmuş. Kızgın o kaşlarını çatmış. Hiç hoşuma gitmedi bu sessizlik demiş. İçeri girdiklerinde Pamuk Prenses'i yerde bulmuşlar. Gülümün gülüşü sönmüş. Vışıl bile uykusundan uyanmış. Artık ağlarken hapşırmış. Ne yaptılarsa Pamuk Prenses uyanmamış. Akılcan derin bir nefes almış. Bu sıradan bir uyku değil demiş. Onu kulübenin bahçesine çiçeklerle süslenmiş camdan bir yatağa koymuşlar. Günler geçmiş, kimse başından ayrılmamış. Bir gün ormandan bir prens geçmiş. Pamuk Prenses'i görünce durmuş. Kardeşler ona her şeyi anlatmış. Prens yavaşça yaklaşmış. Yüzünde üzgün ama umut dolu bir ifade varmış. Prens fısıldayarak böylesine iyi bir kalp karanlıkta kalmamalı deyip elini yavaşça uzatmış. Pamuk Prenses'in eline dokunmuş. İşte o anda sanki görünmeyen bir ışık yayılmış. Ağaç yaprakları titremiş, rüzgar durmuş. Pamuk Prenses derin bir nefes almış ve yavaşça gözlerini açmış. Şaşkın bir şekilde ben uyuyakalmışım galiba demiş. Minnoş zıplamış, uyandı, uyandı diye bağırıyormuş. Gülüm kahkahaya başlamış. Pırtık sevinçten hapşırmış. Kızgına bile gülümsemiş. Akılcan başını sallamış. Demek ki gerçek iyilik her büyüyü bozar. Prens gülümsemiş. Pamuk Prenses ona bakmış ve kalbi ısınmış. Zamanla dostlukları büyümüş. Kraliçe ise yaptığı kötülüklerle saraydan kovulmuş. Pamuk Prenses, Prens ve 7 kardeş her bahar bir araya gelir, şarkılar söyler, kahkahalarla ormanı doldururmuş. Ve o günden sonra herkes anlamış ki gerçek güç iyilikte ve temiz kalpte saklıymış. İyi geceler, tatlı rüyalar.